Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün Hitachi ZX690 model makinamızın AdBlue DPF iptalini gerçekleştirdik. Makinamızda 6VG1 Isuzu motorlu bir motor var ve şimdi montaj için yukarı çıkıyoruz. Yukarıda ilk montajımız DPF tarafından başlayacaktır. DPF tarafında hemen şurada görünen motorun üst kısmında ve egzozdan çıkan boruları takip ederek DPF fark basınç sensörünü bulacağız. Gördüğünüz gibi DPF fark basınç sensörü hemen buradadır. Soketini biz çıkarttık. Soketini çıkarttık. Hemen şurada bir soket bulunmaktadır. Soketin pin 1'i şase, pin 2'si sinyal, pin 3'te artıdır. Hemen göründüğü gibi siyah, beyaz ve kırmızı olarak sıralanmış burada kablo numaraları. Biz buradan sadece beyaz kabloyu, gördüğünüz gibi şurada ortadaki pin 2'deki beyaz kabloyu uzatma çekerek emülatörümüzün bulunduğu yere götüreceğiz ve orada emülatörümüzün hemen kablosuna bağlayacağız. Göründüğü gibi kabloyu buradan çektik ve tam akünün bulunduğu yere yerleştirdik. Gördüğünüz gibi akü hemen buranın alt kısmındadır. Buraya herhangi bir su vesaire işlemi girmemektedir. Emülatörümüz CAN bus emülatör. Gördüğünüz gibi burada da bir tane diagnostik soketi var. Sadece motor için bu soket aslında. Göründüğü gibi diag yazıyor. Ve buradaki kablolara CAN hatlarını bağlayacağız şimdi de. Emülatörümüzün görüldüğü gibi burada ince yeşil ve ince mavi kablolarımız bulunmakta. Hemen ileriden bir noktadan sıyırdığımızda korunaklı bir yapısı bulunmaktadır. Bakın bir korunağı var. Bu kenatlarını korumak için aslında bunu tespit ederek de işlem yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ince yeşil ve ince mavi. Emülatörümüzün yeşil kablosu buradaki hemen gördüğünüz gibi mavi kablosuna, ince maviye. Sarı kablomuz görünen ince yeşile. Hemen arka kısmında bir siyah kablo var, şase. Emülatörümüzün siyah kablosunu da oraya bağlıyoruz. Emülatörümüzün yeşil kablosu CAN low. Buradaki yeşil de buradaki mavi de CAN low. Hemen orada sarı emülatörümüzün sarı kablosu CAN high ve şasemizi bağlıyoruz. Şasemizi herhangi bir yerden alabilirsiniz. Emülatörümüz CAN bus emülatör. Hitachi için yapılmış bir emülatör. Emülatörümüz normalde gördüğünüz gibi yukarıda bir DSU beyni var. Bu DSU beyninin üzerine de montaj yapabilirsiniz. Buradaki DSU beyninin montajı ise küçük soketin pin 1'ine emülatörümüzün siyah kablosu, pin 6'sına emülatörümüzün kırmızı kablosu, emülatörümüzün sarı kablosu pin 11'e, emülatörümüzün yeşil kablosu pin 12'ye gelecek gibi. Yine buradaki soketteki renklerle birebir aynı yukarıdaki soketteki renkler, ama biz sacı indiremediğimiz için buradan bağladık. Emülatörümüzün artısını yukarı bağlamadığımız için burada herhangi bir direkt hatta bağladık. Dediğimiz gibi emülatörümüzün beyaz kablosu arka taraftaki DPF fark basınca gidiyordu. Buradaki işlemimizi bitirdik. Şimdi ekran bölümüne geçelim isterseniz. Buradaki sigorta kutusundan DSU'ya ait sigortayı çekiyoruz. Sebebi şu: DSU'dan direkt artı almadığımız için DSU'nun sigortasını çekeceğiz. Ya da soketini çekmemiz gerekiyor. Biz farklı bir yerden kontak hattı aldığımız için, farklı bir yerden artı hattı aldığımız için sigortayı çektik. Ekrana geçtiğimizde ise ekranı açıyoruz. Gördüğünüz gibi AdBlue seviyemiz 4 çizgi, hemen görüldüğü üzere. Herhangi bir hatamız bulunmamaktadır. DPF fark basınç sensörümüz görüldüğü gibi işlediği için 0 gözükmektedir. Şimdi aracımıza gaz verip isterseniz önce bir hataya bakalım. Alarm listesinde bir şey var mı? Görüldüğü üzere herhangi bir sorun yok. Bilgi ekranından arızalara bakıyorum. Ve motorda görüldüğü gibi herhangi bir arıza bulunmamaktadır. Şimdi isterseniz biraz gaz verelim. Aracıma gaz verdim, makinama. Şu an rahatlıkla iyi bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir arızası bulunmamakta. Diagnostik cihazınız varsa siz de inceleyebilirsiniz.
Şimdi isterseniz ben biraz makinayı zorlamak adına hareket ettireyim. Herhangi bir problem de yok. Gördüğünüz gibi gaz yemesi gayet normal. Rahatlıkla, herhangi bir sıkıntı yok. Ben size dilerseniz servis işlemi için size bir kısa yol göstereyim. 9 tuşu ve oradaki shift tuşuna birlikte bastığımızda, hemen bastığım duruma, servisin ne gördüğü her şeyi direkt buradan görebilirsiniz. Arıza aramayı yapıyorum şu an. Gördüğünüz gibi motor, ama arıza olmadığı için motora herhangi bir işlem yapmıyor. Eğer ki arıza olursa motora girdiğinizde ekrandan direkt reset yapabilirsiniz. Bu reset işlemi direkt servis işlemi gibidir ve direkt silebilirsiniz. Buradaki push ve 9'a basıyorsunuz ve direkt servis sıfırlama gibi yapabilirsiniz. Sahil Teknoloji'yi takip etmeye devam edin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.